Hepimizin hayatta başarmak istediği hedefleri var. Belki her gün 10.000 adım atmak ya da sadece kilo vermek istiyorum. Başarılı bir iş kurmak veya mutfağımı yeniden dizayn etmek gibi biraz daha büyük kimi hedeflerim de olabilir. Ancak hedeflerimize verimli ve etkili bir şekilde ulaşmak için bir eylem planımız, yani ofis çalışanı tabiriyle aksiyon planımız olmalıdır. Aksiyon planı en basit teknik tanımıyla belirli bir tarihe kadar hedefimize ulaşmak için tamamlamamız gereken görevleri listeleyen bir araçtır. Aksiyon planımızın uzunluğu ve karmaşıklığı hedefimizin karmaşıklığına bağlı olacaktır tabii. Mutfağınızda sadece yeni bir kahve makinesine sahip olmak istiyorsanız, aksiyon planınız basit, yarım sayfalık bir kağıt olabilir. Öte yandan rüyalarınıza giren o yeni mutfağı inşa etmek istiyorsanız, aksiyon planınız birçok sayfadan oluşacak ve muhtemelen krokiler, çizimler içerecektir. İşte şimdi bu videomuzda bir aksiyon planının neden önemli olduğunu ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olması için nasıl bir plan oluşturmalıyızı en başta kendime açıklamaya çalışacağım. Siz de izlerseniz bana kulak vermiş olursunuz. Yanıldığım veya iyileştirmemi istediğiniz hususlar olursa yorumlara beklerim. Zira işimle ilgili de şu aralar kendim ve ekibim için yeni hedefler belirleyeceğim. Yani bir taşla iki kuşu vurma niyetindeyim. Aksiyon planı neden önemlidir sorusuyla başlayalım. Bir aksiyon planı hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip. Çünkü motive olmanıza yardımcı olur ve hedefinizi makul bir sürede tamamlama yolunda ilerlemenizi sağlar. İyi de sadece yazılı bir sayfa bunu nasıl sağlayacak ki? Hiç bir şey yapmayı planlayıp ertelediniz mi? Hem de her gün dediğinizden eminim. Çünkü bu konudan hepimiz muzdaribiz. Her adımın yazılı olduğu sağlam bir aksiyon planına sahip olmak ertelemelerimizin önüne geçecektir. Çünkü tam olarak ne yapmamız gerektiğini, her bir görevi ne zaman tamamlamamız gerektiğini gösteren görsel bir dokümandır aksiyon planı. Bir nevi kendimizin kullanma kılavuzudur. Eğer bu sağlam bir aksiyon planınız yoksa ertelemek çok kolay ve kaçınılmaz bir durumdur. Aksiyon planınız yoksa motivasyonumuzu çok çabuk kaybediyoruz. Çünkü işlerin karışık olduğunu, nereden başlamamız gerektiğini, şu an ne yapıyor olmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ancak bir aksiyon planı oluşturduktan sonra aslında bunalmış olmadığımızı fark edebiliriz. Çünkü tüm görevler organize bir şekilde adım adım düzenlenmiş olarak karşımızda olacaktır. Aksiyon planının bir diğer iyi ve motive kaynağı tarafı ise ilerlememizi izlememize yardımcı olmasıdır. Resmi bir başlangıç ve bitiş tarihiniz olacak ve her adımı tamamlamanın yaklaşık olarak ne kadar süreceğini görebileceksiniz. Ayrıca belirli bir bütçe dahilinde kalmanıza ve zamanınızda ve kaynaklarınızda ayarlamalar yapmanız gerekip gerekmediğinden emin olmanıza da yardımcı olacaktır. Mesela ben hayalimdeki mutfağa ulaşmamı daha bu aksiyon planı aşamasında güzel bir hayal olduğunu gördüm. Bir aksiyon planı nasıl oluşturulur? İşte bir aksiyon planı oluştururken izlememiz gereken 6 adım. 1. Hedefinizi tanımlayın. Bir aksiyon planı oluşturmak istiyorsanız önce hedefinizi bilmeniz gerekir. Bunu etkili bir şekilde yapmak için hedefinizi akıllı seçmeniz gerekir. Yani smart olmalı, Türkçesi akıllı bir hedef belirlemelisiniz. Spesifik. Hedefi açıkça belirlemelisiniz. Örnek olarak hedefimiz zayıflamak olabilir. Ölçülebilir. Hedefi tamamladığınızdan emin olmak için kullanacağınız ölçümleri veya önlemleri tanımlayın. Örnek olarak zayıflayarak 70 kiloya ulaşmak istiyorum. Ulaşılabilir. Hedefinizin gerçekçi olduğundan emin olun. Şu an 90 kiloyum ve 2 ayda 20 kilo vermek pek mümkün değil. Ancak 7 ayda 20 kilo vermek biraz daha ulaşılabilir bir şey. Alakalı. Hedefinizin sizin için çok önemli olduğundan emin olun. Bu sürecin kritik bir parçasıdır. Bunu neden yapıyorsun? Senin için neden önemli? Hedefinizin değerlerinizle uyumlu olduğundan ve size özgü olduğundan emin olun.
Sadece arkadaş baskısı veya temel değerlerinizle çelişen bir nedenle bir şey yapmayın. İş yerinde de iş hedefleriniz için mutlaka bu adımı iyi düşünün. Sadece müdürünüz istediği için değil, şirketinize faydalı olabilmek veya daha öz bir ifadeyle terfi alabilmek dolayısıyla daha fazla maaş alabilmek için düşünebilirsiniz. Zamana bağlı. Belirli bir başlangıç ve bitiş tarihiniz olmalı. Hedefinizin çok fazla adımı varsa her adımın ne kadar süreceğini bilmek fayda sağlayacak ve işinizi kolaylaştıracaktır. Şimdi hadi bu örnekten yola çıkarak hedefimizi toparlayalım. 7 ayda 20 kilo vermek istiyorum çünkü fiziksel ve zihinsel sağlığımın iyi olmasını istiyorum. Daha fazla enerji ve çocuklarıma iyi örnek olmak istiyorum. Sağlığın çok önemli olduğunu bilmelerini istiyorum. 2. Aksiyon planınızı oluşturmak için bir araç seçin. Aksiyon planınızı oluşturmak için kullanacağınız araç, planınızın karmaşıklığına bağlı olacaktır. Büyük, karmaşık bir planınız varsa size yardımcı olması için özel bir yazılıma ihtiyacınız olabilir. Çoğu aksiyon planı Microsoft Excel veya Word gibi hazır yazılımlarla yapılabilir. İşle ilgili aksiyon planlarım için genellikle de Outlook kullanıyorum. Planım çok daha büyük bir proje ise MS Project kullanıyorum. Ama her zaman öncesinde bir kağıt ve kalem kullanıyorum. Telefonumda da bu konuyla ilgili kimi programlar kullandım ama son zamanlarda analog takılmaya merak da saldım. İşime geliyor çünkü. 3. Seçeneklerinizi listeleyin ve tartın. Artık hedefinizi belirlediğinize göre tüm seçeneklerinizi her birinin maliyet ve faydalarını listeleyin. Zayıflama örneğimize devam ederek farklı diyet seçeneklerini veya spor yöntemlerini araştıracak ve ardından her birinin artılarını ve eksilerini listeleyeceksiniz. Belki Akdeniz diyeti sizin için en iyisidir. Belki de Osman Müftüoğlu'nun geçen pazar günü anlattığı diyeti işe yarayabilir. Ya da belki kendi diyetinizi oluşturmak isteyebilirsiniz. Ya da benim gibi diyet falan yapmak istemeyip daha fazla hareket ederek, spor yaparak zayıflamak isteyebilirsiniz. Gerekirse araştırma yaptığınız alandaki uzmanlardan yardım da alabilirsiniz tabii ki. 4. Bütçenizi ve kaynakları belirleyin. Tüm hedefler tamamlanmış bir bütçe gerektirmez ancak çoğu gerektirir. Bütçenizi önceden tanımlayın. Ardından planın her adımını tamamlamak için ihtiyacınız olan kaynakları belirleyin. Hedeflerinize ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız ana kaynaklar zaman, para, insan ve teknolojidir. Kullanmak istediğiniz belirli teknolojiler olabilir ancak bunları satın almak için yeterli paranız olmayabilir veya harcama yapmak istemeyebilirsiniz. Daha fazla paranız varsa daha fazla teknoloji satın alabilir ve belirli adımları tamamlamanıza yardımcı olması için daha fazla kişiden yardım alabilirsiniz. Bu da projenizi bitirmek için gereken süreyi azaltacaktır. Daha az kaynağınız varsa bitiş tarihinize ulaşmak daha fazla zaman alabilir. Hedefiniz için ideal dengeyi bulmalısınız. 5. Atmanız gereken adımları listeleyin. Bu videoda anlatmaya çalıştığım gibi aksiyon planınızda atmanız gereken adımları listelemelisiniz. Öncelikle hedefinize ulaşmak için atmanız gereken ayrıntılı bir adım listesi oluşturun. İlk adımla başlayın ve son adımla bitirin. Bazı adımlar bir dizi başka adım da içerecektir. İyi bir beslenme uzmanı bulmak, internet araştırması yapmak, beslenme uzmanları için mevcut sağlık planınızı kontrol etmeyi ve size önerebilecekleri uzmanları olup olmadığını görmek için arkadaşlarınızla konuşmak yer alabilir. Az önceki örneğimize göre. Ya da daha az para ayırabilirim diyorsanız eşinizin yapacağı yemekleri önceden birlikte belirlemek, market alışveriş listenizi hazırlarken yiyeceğiniz yemekleri göz önünde bulundurmak, akşam çay içerken yanında abur cubur yememek, sabah erken kalkıp 5000 adım atmak gibi adımlarda yer alabilir bu kapsamda. Ardından hedefinize ulaşmada yer alan tüm adımları ve varsa tüm alt adımları belgelediğinizden emin olun. Ayrıca gerekirse adımları uygulamaktan kimin sorumlu olduğunu da belirtin.
Adımları tamamlamak için ihtiyacınız olan araçları, teknolojileri ve diğer şeyleri bunların fiyatıyla birlikte ekleyin. Ardından bütçeniz dahilinde çalıştığınızdan emin olun. Son olarak her adımı tamamlamanın ne kadar süreceğini belirleyin. Size yardımcı olan kişiler varsa her adımı tamamlamanın tam olarak ne kadar süreceğini belirlemek için onlarla birlikte çalıştığınızdan da, onların fikirlerini aldığınızdan da emin olun. 6. Planınızı izleyin ve düzenlemelerinizi yapın. Planınızı uyguladıktan sonra bütçeniz dahilinde kaldığınızdan ve her görevi zamanında tamamladığınızdan emin olmak için onu yakından izlemeli ve düzenlemelisiniz. Bazı şeyleri ilk tahminlerinizden fazlaysa daha ekonomik seçenekler kullanmanız gerekebilir. Bazı görevlerin ilk tahmin ettiğinizden daha az veya daha fazla zaman alacağını fark edebilirsiniz. Bu nedenle aksiyon planınızı gerektiği gibi düzenlemeniz gerekir. Ve bu konuyla ilgili son düşüncelerimse, bir aksiyon planı oluşturmak size net bir yön verir. Hedeflerinize etkili ve zamanında ulaşmanıza yardımcı olacak görsel bir rehberdir. İyi hazırlanmış bir aksiyon planı motive olmanıza ve hedefinize bağlı kalmanıza yardımcı olacaktır. İlerlemenizi takip etmenize ve bu çok önemli hedefe doğru ilerlemenizi sağlayacak düzenlemeler yapmanıza olanak tanır. Unutmayın, ölçmediğiniz bir şeyi yönetemezsiniz. Her zaman güçlü bir neden ile başlamayı da unutmayın. Nihai hedefinizin değerlerinizle ve kim olduğunuzla uyumlu olduğundan emin olun. Pek çok insan hedeflerine ulaşmak için güçlü bir nedenleri olmadığı için hedeflerine ulaşmayı erteliyor veya başaramıyor. Aksiyon planınız hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak ve hedefinize ulaştığınızda kendinizle son derece gurur duyacaksınız. Haftaya görüşmek dileğiyle.